Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son durumu konuşacağız. Piyasada gidişat nedir? Bir şeyler değişti mi? Yoksa aynı devam mı ediyoruz? Biliyorsunuz uzun zamandır fiyat hareketleri hep aynı noktalarda seyrediyordu ve bunun sonuna yavaş yavaş geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Grafikler de zaten patlamak üzere artık. Gidecekleri hiçbir yer kalmadı ve vakit çok daraldı. Mecburen artık piyasa karar vermek zorunda kalacak. Bugünlerde de hangi yönü olursa olsun hazırlıklı olmak zorundayız biliyorsunuz ki. Şu anda beklentimiz 50 ile 60 arasını tekrar doldurması yönünde. Çok aksi, çok farklı bir şeyler gelişirse ve piyasa aniden yukarı yönlü yön değiştirirse buna hazırlıklı olmak zorundayız biliyorsunuz ki. Senin fikrin ne diye soranlar için benim fikrim son bir düşüşün olması yönünde. Bu fikrim henüz daha değişmedi. Önceki videoda bir sürü daha indikatörle beraber bunu destekledik ve temel analiz bakımından Amerika'nın durumu bakımından bakarsak da yine düşüş yönlü bakmak piyasa için gayet mantıklı bir karar olacaktır. Tek sıkıntı piyasa hakkında şunu söyleyebilirim. Eğer herkes düşüş beklerse bu olmayacaktır. Bu zaten bilinen bir şeydir. Ondan dolayı herkes düşüş bekliyorum gibi cümleler yazarsa yorumlara ve tüm piyasa düşüşü konuşursa ben o düşüşe inanmam arkadaşlar veya bunu beklemem. Fakat şu anki dönem, şu anki ortam direkt olarak belirsizlik ortamı. Belirsizliğin olduğu ortamda genelde düşüş oluyor arkadaşlar. Şimdi herkes yukarı gidecek dese düşer. Herkes aşağı gidecek dese yükselir. Ama belirsizliğin olduğu yerde acaba yukarı mı, acaba aşağı mı sorusu sorulduğunda genelde aşağı kırıyor. Fakat bir kesim yukarıyı beklediği için bu aşağı kırması piyasaya zarar vermiyor. Aksine %50 olduğu için piyasa aşağı düştüğünde daha fazla alıcıyla karşı karşıya kaldığı için piyasaya daha fazla para girebiliyor. Yani arkadaşlar piyasanın yükselmesi için gerçekten çoğu kişinin düşüş konuşması gerekiyor. Yarı yarıya değil. Bu işin psikolojik tarafıdır ve market maker tarafıdır arkadaşlar. Şimdi geliyoruz indikatörlere. Biliyorsunuz ki son videoda size çok detaylı indikatörler gösterdim arkadaşlar. Ve hatta en açık görünen indikatörlerden bir tanesi buydu. Bu da bize şunu söylüyordu aslında. Diyordu ki şunları hemen kapatayım arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Bu da bize diyordu ki eğer ben yeşil kutudaysam o zaman işte bir şeyler bekleyebilirsiniz. Dibe yakın olabilirim diyordu bizlere. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar piyasa genelde o kısımlarda dip yapıyordu. Ama şu an biliyorsunuz ki biz yeşil kısımda değiliz. Gördüğünüz gibi yeşile girdiği an piyasa genelde dip yapıyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Genelde dip yapıyor. Şurada da görüyorsunuz. Genelde dip bölgeleri olmuş oluyor. Fakat biz şu an yeşil bölgede değiliz arkadaşlar. Bundan dolayı son bir düşüşün gelmesi hem bizi yeşil kutuya sokar hem de Bitcoin'in fiyatı alım bölgesine gelmiş olur. Bu sayede dışarıdan para piyasamıza girebilir. Sadece indikatöre bakarak bir şeyler yorumlamak doğru değil. Temel analizi zaten ben kendi çapımda yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Amerikan hala da para basmayacağını ve Amerikan hala da enflasyonun yüksek olduğunu biliyorum. Ve bunun sonucunda da faiz indirimleri hızlı bir şekilde gelmeyeceğini de biliyorum. Ve bu ortamlarda genelde dünyanın en riskli varlıklarına para kolayına akmaz. Fakat bir noktadan sonra akmaya başlar. Fed'i dinlemeden hem de. İşte o nokta arkadaşlar piyasa gerçekten ucuzsa bu sefer insanlar çıtırından bile para atar piyasaya ve piyasa o noktada artık aşağı doğru inmekten vazgeçer. İşte o noktada bu yeşil noktanın olduğunu düşünüyorum ben. Piyasanın ucuzlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelin bir kısa vadeden başlayalım. Sonra yavaş yavaş anlatacağım ben size. Arkadaşlar sizlere zaten anlattım. Dedim ki bir düşen trendimiz var bu şekilde. Hem günlük bazda hem 4 saatlik bazda bir düşen trend var. Hatta 4 saat diye aldığımda da bu şekilde gözüküyor. Ve bu yapıya baktığımızda da genelde arkadaşlar bu yapı şöyle geldiğinde bu şekilde olduğunda şurada tek mumlarla beraber normalde 76 bine kadar gitmesi gerekiyordu. Fakat direnci aşamadık ve burada alıcı bulamadık ve sonrasında şu hareket eğer yapılırsa işte bu hareket arkadaşlar başa dönmek istiyorum hareketidir. Ve genelde grafikler bu yapıyı oluşturur. Fakat başa dönmeden önce son kez yükselişlerle beraber inandırırlar. Sonra bir anda aşağı çakarlar arkadaşlar. Ve bizim alt noktamız zaten 62.200, burası bizim destek. Yani hatta Twitter'dan da yayınladım bunu. 62.200'ü kaybedersek arkadaşlar işte o raddeden sonra çok daha sert düşüşler, çok daha kötü düşüşler bizleri bekliyor. Mantık bu. Ya sistem bu Bitcoin'de zaten. O yüzden başa döneceksek bizim şu an ufak ufak yukarı gidip daha da yeni dipler yapmamız lazım ki kimse içeriden çıkmasın ve ayrıca sert düştüğünde de kimse bir hamle yapamadan Bitcoin'i en başına döndürebilelim mantığıdır. Zaten en başta şu an 58 binlerde, 57 binlerde ve bunun bir tık daha altı ucuz konumlara girmeye başlayacağı için, yani biliyorsunuz ki
Bir nokta belirledik sizlerle beraber ucuz konumlar diye. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde beyaz ve sarı çizginin arası, yani 45 bin ile 53 bin arası en ucuz bölgeler. Bu bölgelerin aşağısında Bitcoin'in dolanması demek dünyanın en büyük fırsatı demektir. Başka bir şey değildir. Her piyasanın bir değeri vardır. Örnek veriyorum, Türk Hava Yolları'nın hissesi arkadaşlar, sallıyorum şu anda. 300 lira diyelim. Türk Hava Yolları'nın hissesinin 50 TL olduğunu düşünün veya 30 TL olduğunu düşünün. Hisse bölünmeden bunun olduğunu düşünün. Ne olur, çok ucuz kaçmaz mı arkadaşlar? Çok ucuz kaçar. Bundan dolayı fiyatı tırmandırırlar. Bakın, bölünmeye katmıyorum hisseye. Sadece normal fiyatından bahsediyorum. Bitcoin'de de aynı durum. Bitcoin zaten 2021'de 60 binlerdeydi arkadaşlar. Biz şu an 2026'lardayız. Üstünden 5 yıl geçmiş ve şu an o fiyatlardayız. İşte bunun bir tık daha altı demek 2021'den bile daha ucuza Bitcoin satılıyor anlamına geliyor. Bunu şu şekilde kabul edemeyiz. Bitcoin halving yaşadı mı arkadaşlar? Yaşadı. Ve ne oldu? Artık Bitcoin'i elde etmek daha da zorlaştı. Yani Bitcoin öyle kafana göre üretemeyeceksin. Ya Bitcoin öyle kafana göre üretip çok daha fazla ödül kazanamayacaksın. Sen halving'den önce, yani Bitcoin'in yaralanmaya gitmeden önce ürettiğin zaman daha fazla Bitcoin kazanırken artık daha az Bitcoin kazanıyorsun. Yani kalan Bitcoin'lerin değeri artmak zorunda. Fakat bu olduktan sonra, hani burada arttı ya değeri Bitcoin'in. Bu olduktan sonra da sağlam bir düzeltmeye girmek zorunda ki hem madenci artık, yani Bitcoin üreten kişiler kazanmasın, artık beklesin, hem de piyasaya yeni paralar girebilsin. Bu Bitcoin'i yazan eleman o kadar zeki ki arkadaşlar. Bunların hepsini bile bile yazdı. Bunların hepsinin olacağını biliyordu. Her halving'den sonra fiyatın yükseleceğini biliyordu ve halving'den sonra zirve yaptıktan sonra da fiyatın çok absürt derecede çökeceğini de biliyordu. Biz şu an bu senaryoyu yaşıyoruz arkadaşlar. Ve absürt fiyatlar dediğimiz nokta ise 45 bin ile 52 bin arası olduğunu düşünüyorum. Hatta o noktaların arasına girdiğini görürse piyasa yapıcılar büyük ihtimalle kendileri zaten piyasayı yukarıda tutmak isteyeceklerdir. Fakat bunu hemen yapmayacaklar. Neden? Çünkü buraya çöktükten sonra bir anda döndürürlerse arkadaşlar burada çoğu kişi alamayacaktır. Ve bunun sonucunda yükseldiği için de kimse kolayına buralardan da alamayacaktır. Fakat bu noktaya düşürüp biraz vakit geçirip acaba daha da aşağı düşecek mi sorusunu insanlara sordurduktan sonra işte o zaman zaten alıcı almıştır çoktan. Alamayanlara da geçmiş olsun diyecekler ve biraz yükselttikten sonra burayı bekleyenler burada almaya başlayacak. Yani burada alıcı da olmaya başlayacak. Fakat diyelim ki Bitcoin buradan yükseldi arkadaşlar. Böyle 70 binlere, 80 binlere geldi. Çoğu kişi yine almayacak. Sebebi ise şu arkadaşlar. 2024'teki fiyat, yani 2 yıl önceki fiyatla şu anki fiyat aynı arkadaşlar. Ve çok absürt bir ucuzluk yok. Ve bu zirveden sonra düşüyor. Burada ise yükseliyor. Devam ediyor. Burada zirveden düşüyor. Yani geçmiş Bitcoin'in düşüşlerine baktığımızda genelde arkadaşlar zirveden şöyle baktığımızda %70, %80 bu kadar düşüyordu. Ama biz şu an ne kadar düştüğümüzü ben size söyleyeyim. %50. %50 falan düşmüşüz arkadaşlar. Ama diyelim ki ucuz konuma geldik. Şu bölgelere geldik arkadaşlar. %60 düşüyor. Bu da gayet makuldür. Sebebi de şudur. Eski piyasaya nazaran tepeler zaten artık daha da az kazandırmaya başlıyor. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Diyelim burada arkadaşlar dip burasıydı. Ne kadar kazandırdı? %1900 kazandırdı. Ama şu an buraya baktığımızda ne kadar kazandırdı? %700 kazandırdı. Bunun sonucunda aynı şekilde çökmek zorunda değil. Mesela 2018'deki çöküşe baktığımızda %83 arkadaşlar. Buradaki çöküşe baktığımızda %77. Bu kısımdaki çöküş daha da az olması bana normal geliyor. Çünkü önceki tepelere göre daha az kazandıran Bitcoin görüyoruz. Bunun sonucunda ekstra düşmesine gerek yok. Daha az düşer fakat momentumunu korumak için yola devam eder. Bizim alıcı fiyata inmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. İnmezsek tersini de konuşmamız lazım ki hazırlıklı olalım. Eğer inmezsek arkadaşlar, buradan örnek veriyorum düşen trendi kırarsak biz 70 binlerde dahil oluruz tahminimce. Dahil olduktan sonra piyasaya tekrar desteğin altına atarsa yine piyasadan çıkarım. Çünkü güvenemem. Çünkü fiyat çok ucuzlamadığı için alıcıya güvenemiyorum arkadaşlar. Satıcılar daha baskın yine olabilir. Ve buradan biz kırdık gittik diyelim. Belki de Bitcoin arkadaşlar bir daha bu zirveye göremeyebilir. Çünkü alıcı olmadan yola çıkmış olacak. Ve bunun yüzünden de alıcı olmadan yola çıkacağı için de arkadaşlar momentum yakalayamayacak. Kimse alamayacağı için fiyat dayanamayacak. Bir süre sonra bu zirveyi görmeden şurada 90 binlerde insanlar satmaya başlayacak. Fakat güzel bir noktadan hacimli dönerse işte o zaman arkadaşlar Bitcoin'i kimse satmaz. Hatta bu zirveyi de kırdırtır. Mantık budur. Sistemler böyle işliyor. Şimdi kısa vade sizlere tek söyleyeceğim şu. 62.200 bölgesi arkadaşlar. Hatta 62.000 bölgesi diyelim biz buna. Zaten önceki videolarda da anlattım bunu. Bu bölgeyi kaybedersek sert düşüş ondan sonra başlar. Bunu unutmayın. Bu cebinizde kalsın. Ayrıca Tether dominansında şöyle bir düşen trend var. Bu trendin üzerine atarsak kısa vade günlük bazda
İşte o raddeden sonra yine sert düşüş başlayabilir. Piyasa ne zaman yukarı döner? Şurada yeşil bir kutumuz var. Bu kutuyu aşağı kırarsa Tether dominansı piyasamız yükselir arkadaşlar. Hızlıca yükselir hem de. Bunu kollayacağız. Bu aklımızda. Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da kısa vade şöyle bir düşen trend var. Buraya birkaç tane temas yapmış. Ayrıca yükselen trendimiz var. Şu an burada sürünüyoruz. Bu yükselen trendi aşağı yönlü kaybedersek ne kadar düşebileceğini ben size söyleyeyim. 1650'lere kadar düşebilir arkadaşlar. Bu da %20'lik düşüşe tekabül ediyor. Kırmadığı sürece problem yok. Potansiyel olarak yükselebileceği noktaya ben size söylüyorum Ethereum'un. Arkadaşlar 1900'ler tekrar deneyebilir. Fakat bunu yapmak için de Bitcoin ihtiyaç var. Bitcoin'e baktığımızda görüyor musun? Hemen satıcı geliyor Bitcoin'e. Bitcoin'de ise arkadaşlar dipler yavaştan alçalmaya doğru geçti. Bakın burası bir dip. Bu şekilde bu şekilde giderken artık burada alçalmaya doğru başladığını görüyoruz. Yani şu noktada tekrar aşağı devam edip burada bir dip yaparsa bu sefer aşağı doğru sert düşüş daha da hızlanabilir. Yani şu hareketler sizi kandırmasın. Demek istediğim bu. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Ayrıca bizim artık olumluya dönmemiz için birincisi bu şekilde bir düşen trendi oluşturdu artık. Bunu kırması lazım. Bunun da seviyesi şu an 65 binlerde neredeyse. Hadi bunu da geçtim. Son tepe bile aşmaya kalksa 65 binleri yine gösteriyor. Yani hiçbir şekilde günlük bazda biz kurtulamıyoruz bu negatif trendten. Ethereum da bunu destekliyor. Tether Dominance da bunu destekliyor. Şu an zaten sınırdayız. Artık gidecek yerimiz kalmadı arkadaşlar. Maksimum bu ay sonuna kadar daha idare eder grafikler ama ondan sonra patlamalar olacaktır. Benim tahminimde Tether dominansının yukarı, Bitcoin ise aşağı doğru patlaması olacaktır. Bundan sonra çok rahatlayacağız. İnanın arkadaşlar bu son düşüş gelirse o kadar rahatlayacağız ki artık piyasada alıcı olacak, artık her şey hareketli olacak ve artık bir günde belki de bazı altcoin'ler %30, %50 verebilir. Bunlar yaşanacaktır. O yüzden bizim o noktalara kadar inmemiz lazım ki güzel bir sezon yaşayalım. Aksi takdirde buradan gidersek çok bir işe yaramayacak bu gidişler. Demek istediğim bu. Altcoin'lerin toplam değerini gösteren grafik şu an 160 milyar dolarda. Şu aşağıda boşluklar var arkadaşlar. En azından şu sarı trende temas etmese bile şuradaki iğnenin bir kısmı doldurulup 140 milyar dolarlara kadar inip oradan döndürürlerse altcoin'lere de alıcı gelebilir. Ama şu anki ortamda bu aşağıda iğneler olduğu sürece destek şu kısımlarda olduğu sürece göstereyim. Bu şekilde olduğu sürece aşağısı hala da boş benim gördüğüm. Evet desteği bu şekilde de alabilirsin fakat kırıldığını görüyorsun ve çalışmadığını görüyorsun. Ama bu şekilde alırsan bütün iğnelerin tam o kısımlardan döndüğünü görüyorsun. Yani hala da kritik bölgelerdeyiz altcoin'ler bakımından. Kriptoya döneceğim arkadaşlar fakat ons altında konuşayım aklınızda bulunsun. Ons altın düşen trendi kırdıktan sonra yükseldi ve sizlere verdiğim direnci kırdıktan sonra retestini yaptı ve burada en azından sabitleşmek istiyor. Yani altın artık 4300'ün aşağısına inmek istemiyor. Çünkü ucuz kalmaya başladı. Çünkü düşen trendi kırdı. Ve bu bölgede biraz demir atarsa altın rahatlayacaktır. Biraz daha vakti var. Sizlere dediğim nokta şu kısımda. Buradan satarsın. Üzerinde kapatırsa tekrar alırsın. Alamadıysan da retestini de alırsın ki o fırsatı da verdi. Altına atana kadar altını tutarsın. Baktın ki altına atıyor burada 4300'ün altına atıyor satarsın tekrardan. Sistem budur arkadaşlar altında. Sakın gidip kuyumcudan altın alıp alsat yapmaya çalışmayın arkadaşlar öyle bir dünya yok. İşte borsaları boşuna kullanmıyoruz. Yorumlara bir tane link bıraktım buna basın arkadaşlar. Burada BingX var burada altın, petrol, doğalgaz, kripto, hisse her şey var. Buradan kaydolun sonra gelin şuraya basın borsaya Türkçe yapın yapamazsınız da aşağıda Instagram var. Bana mesaj atın ben size yardım etmeye çalışacağım. Sesli mesajlarla cevap vereceğim arkadaşlar. Elimden geleni burada yaparım. Şurada çok büyük avantaj var. Yani alsatlar yapıyorsanız altında, gümüşte, kriptoda hiç fark etmez. Buraları kullanın. Gidip kuyumcudan altın alıp satmaya çalışmayın arkadaşlar. Aradaki makaslar sizi bitirir. Öyle bir dünya yok yani. Şimdi geliyoruz bazı altcoin'lere. Mesela Ethereum Fi. Arkadaşlar Ethereum Fi son günlerde güzel yükseliyor. Fakat kime faydası var acaba sorusunu sorduğumuzda kitleniyoruz. Mesela sadece bakın sadece şu kısım %40 yani 100 bin liram varsa 140 bin liran oldu. Ama geliyorum bu kısımlara evet burada %40 çok güzel. Geliyorum yavaş yavaş. Ne oldu? Herkes batmış zaten. Peki buradaki %40'tan kim faydalanabildi? Çoğu kişi faydalanamadı. Çünkü artık bu altcoin içi boş arkadaşlar. Bu altcoin'de artık kimse kalmadı. Kalan da zaten maliyetini bekliyor. Baktığında altcoin 2025 Ekim ayından beri vermemiş. Hep düşmüş, hep düşmüş.
Hiç vermemiş neredeyse. Artık yavaştan vermek istiyor mu acaba sorusunu sordurtuyor bizlere. Ve ayrıca bu olurken de Ethereum yükselmiyor. Fakat Ethereum zaten güçlü kalmıştı son günlerde ama Ethereum fee güçlü kalmamıştı. Geç gelen bir hareket oldu ama devamının gelip gelmeyeceğini yine Ethereum karar verecek. O yüzden Ethereum'daki riskler geçene kadar buradaki küçük altcoin'lere güvenmeyin. Evet, şu an %40 gitti ama zaten soydu. Soyduktan sonra biraz verim. Onda da kimse faydalanamıyor zaten. Demek istediğim bu. Şimdi majörlere döndüğüm zaman mesela AVAX günlerdir arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey. Arada iğneler atıyor böyle ama baktığında hep satıcı. Hiç kimse almıyor bunu. Geliyorum XRP'ye. XRP hakkında çok uyarım oldu. AVAX hakkında çok uyarım oldu. Bunların hepsini arkadaşlar sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. XRP tarafında çok uyardım. Ta bu kısımlardayken uyardım. Bakın nerelere kadar geldi. 1 dolar şu an 1 doların da altını gördü. Beyaza çok az kaldı. Mesela bu altcoin'ler full düşmeye devam ediyor. Şimdi baktığımızda piyasaya sadece Bitcoin biraz oynuyor. Ethereum biraz gitti. Güzel gitti diğerlerine göre. Fakat majörlere baktığında çökmeye devam ediyorlar. Veya vermemeye devam ediyorlar. İşte bunların tüm sebepleri piyasamızda para yok. Ama gerçekten piyasamız düzgün bir yere oturduğunda, Bitcoin güzel bir fiyata geldiğinde piyasamıza para girecek. Bu majörlere de gelecek. Sakince bekleyelim, piyasa kararını versin. Artık çok sıkıştı arkadaşlar. Çok bir vakti kalmadı. Belki de 2 haftamız kaldı ki 2 haftanın sonunu ben göreceğimizi düşünmüyorum. Daha erken bir şekilde bu hareketin geleceğini düşünüyorum. O yüzden sosyal medyaları iyi takip edin. Bu arada şunun haberini de vereyim arkadaşlar. BingX'te üye olup işlem yapan arkadaşlarımız var ya. Bazı kişilere 500 dolar yollamışlar. Bilginiz olsun, hacimleri çok fazla olanlara 500'er dolar yollamışlar. Bazı arkadaşlara küçük küçük paralar yollamışlar. Direkt çekilebilir bu arada. Direkt. Sağ solu yok. Yok şunu yap bunu yap yok. Direkt çekilebilir. Bakiye yollamışlar. Bilginiz olsun. Para hesabıma nereden geldi diye soruyorsanız bizim linkte kaydolduğunuz için bu avantajlardan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı geldi. Onun da haberini ben size de vermiş olayım. Şu indikatörü de göstereyim mi arkadaşlar, son durumunu merak edenler vardır belki. Hemen şöyle açayım sizlere. Bakın bu indikatörde şu an biz pembe noktaya artık oturduk ve bu pembe nokta bir noktadan sonra zayıflayacaktır. Ve geçmişte de baktığımızda bu pembe nokta ne kadar çok denenirse arkadaşlar o kadar çok zayıflıyor. Çok fazla yine geldi pembe noktaya ve artık bu pembe noktanın ben aşağı yönlü kırılacağını düşünüyorum. Seviyesi 62.800 bölgesi arkadaşlar. Altında hafta kapatırsak ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Ne demek ikinci aşama? Hemen anlatıyorum size. İlk aşama bir kere altına atıp tekrar yukarısına atıp bir süre orada vakit geçirmektir. Sonraki aşama ise bir kere daha altına atıp haftalar boyunca altında vakit geçirmektir. Biz şu anda ne yaptık? Bir kere altına attık, sonra tekrar üzerine atarak ilk aşamayı tamamladık. Şimdi ikinci aşama vakti. Bir kere daha altına atacağız ve haftalar boyunca altında kalarak sonrasında piyasamızı bu aya sokacağız arkadaşlar. İndikatörlerde şu an sistem bu şekilde. Bollinger bandına baktığımızda alttan desteğini aldı. Ortaya gitmek zorunda değil. Yani 68 binlere uğramak zorunda değil. Belki bir daha alt noktaya deneyebilir. Onun da seviyesi şu an 55 binlerde, 56 binlerde, bilginiz olsun. Benden bu kadar. Bu bilgileri çoğu yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ondan dolayı videoları sıkı takip edin. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Zaten videoları izleyenler 10-0 öndedir biliyorsunuz ki. Yorumlarınızı bu arada okuyorum. Çok sağ olun, var olun arkadaşlar güzel yorumlarınız için. İyi ki varsınız. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.